Mesele halloldu. Kabahatlisi bulundu. Sen niye hala keder içindesin? Naime Sultan da, Bidar Sultan da benden nefret ediyor. Görmediniz mi? Valideniz ben sofradayım diye oturmak bile istemedi. Biraz vakit tanı onlara. Zamanla hata ettiklerini anlayacaklar. Onların nazarında sizin kalbinizi çaldığım için mi suçluyum? Bu suçumdan dolayı da bana acımayacaklar. En ufak bir hatamla saraydan göndermek için fırsat kollayacaklar. Bunu anladım bugün. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu izdivaca mani olamayacaklar. Benim hakkımda kötü şeyler söylediklerinde, suçladıklarında... Ben sadece senin söylediklerine inanacağım. Söz veriyorum. Yemeğe katılmadığınıza göre canınızı sıkan mevzular olmalı herhalde. Biz ne kadar dik dursak, yakamızdan, ayağımızdan tutup bizi aşağı çekmeye çalışanlar çoğalıyor. Birini öteliyoruz, bir diğeri yapışıyor. Abdülkadir'in izdivacıyla alakalı. Bana kırgınsınız, değil mi? Hünkârım, bunca meşguliyetinizin arasında benim size kırgın olmaya hakkım var mı? Lakin yine de merak ediyorum. Bu izdivacı nasıl kabul ettiniz? Sizin buna razı olmadığınız aşikar. Ben de bir irade belirtmedim. Kararı Abdülkadir'e bıraktım. Zira kendisi bu hususta pek azimli. Öyle maalesef. Ama ben o kızın gerçek niyetini ve gerçek yüzünü göstereceğim Abdülkadir'e. Her şeye rağmen halen daha evlenmek istiyorum derse tabii yapacak bir şey yok. Kendinizi bu kadar üzmeyin sultanım. Sonuçta her şey olacağına varıyor. Öyle elbette ama mesele evladımın saadeti olunca işte. Benim ve evlatlarınızın saadeti. Bizi her daim kendinizden önde tuttunuz. Gel. Wilhelm'e kraliçemizin arzusunu ilettim. Petrol ve demiryolu işini bize verecek. Wilhelm büyüklerin sözünden çıkacak kadar cesareti olmayan biri. Wilhelm biliyor ki denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Wilhelm donanmadan vazgeçemezdi. İyi bir anlaşma oldu. Küçük kayıplar yaşansa da Wilhelm de biz de istediğimizi aldık. Abdülhamit bu sefer kaybetti. Abdülhamit yıkılmadan hiçbir kayıp, kesin bir zafer olmayacak. Gel. Hoş geldiniz. Ama sizinle bir görüşmemiz olduğunu hatırlamıyorum. Ben Bay Parhus'u ziyarete geldim. Yoksa bir Osmanlı tebaasının İngiliz sefaretinde işine. Dostumuz ziyarete gelmiş. Belli ki konuşmak istedikleri var. Sen çıkabilirsin.
burada ikamete mecbur olmanız beni ziyadesiyle üzüyor. Halbuki siz payitahta ilk geldiğiniz gün Abdülhamid'in karşısına çıkacak kadar kudretli biriydiniz. Bu gördüklerin seni bizim kudretimizden şüpheye düşürmesin Karasu. O halde bize aksini ispat edin. Akıllarımızdaki şüpheyi kaldırın. Sizin yaptıklarınız Abdülhamid'i daha da güçlendiriyor. Ve ben bunu gördükçe çok daha fazla üzülüyorum Bay Parvus. Emanuel, Karasu. Güneydeki dostlarımız senden çok bahsederdi. Çok sevildiğini birkaç kez kendi kulağımla işittim. Çok mühim vakalara liderlik edebileceğinden bahsederlerdi. Seninle çok sağlam bir bağımız var. Sabredin. Ben dostlarıma karşı çok sabırlıyımdır. Gözlerim kapanıyor. Dün geç saatlere kadar çeviri yaptım ondan herhalde. Biraz uyu istersen. Ben buradayım ne de olsa. İçeceğine 5 damla damlatman kafi. Bebekler gibi uyuyacaktır. Sen de o arada yapman gereken şeyi rahat rahat yaparsın. Ahsen. Ahsen. Hadi açıl hadi. Hadi açıl.
Reşat, söylediklerimi alabildin mi? Ne büyük bir iyilik yaptığını bilemezsin. Bunlarla Abdülhamit'in esas niyetini, oynadığı oyunu ortaya çıkaracağız. Benim içim hiç rahat değil. Gizli saklı bir iş yaptık neticede. Ama doğru bir şey yaptın. Bunları ifşa ettiğimizde Osmanlı ile Almanların ittifakı bitmiş olacak. Yani sen belki de bütün dünyaya zulmetmeye niyet etmiş bir şer ittifakını bitirmiş olacaksın. Gel. Sultanım. Hünkârım, size ıhlamur yaptım. Seversiniz, hem rahatlatır biraz. Bugün gönlüm ferah sultanım. Böyle yüzünüzün güldüğünü görmek ne kadar güzel. Demek memleket meseleleri yolunda. Doğrudur. Haremdeki meseleler ne alemdedir? Abdülkadir'le Firuze canınızı sıkıyor mu hala? Hayır hünkârım. Bence çok yakın bir vakitte Abdülkadir bu kızın gerçek yüzünün ne olduğunu görecek. Ve aynı sizin de arzu ettiğiniz üzere izdivaç kararını aldığı gibi ayrılık kararını da kendisi alacak. Siz yüzüm güldüğü vakit memnun oluyorsunuz ya. Asıl benim için sizin yüzünüzde güller açtığını görmek ömre bedel sultanım. Fari olmam, eylesen 100.000 cefa. Sevdim seni. Böyle yazmış alnıma kilki kasa. Sevdim seni. Ben bu sözden dönmezem, devir eyledikçe nüh felek. Şahit olsun aşkıma arzu sema. Sevdim seni. Ben de peyvendi dilim, ebru-i gaddarındadır. Rişte-i cemiyetim, zülfü siyeh kârındadır. Hastayım, ümid-i sıhhat, çeşme bimarındadır. Bir devasız derde oldum müptela. Sevdim seni. Ey hilal, ebru dilin, meyli sanadır doğrusu. Suyu mihraba nikahım, keç edadır doğrusu. Ra kaşından inhiraf etsem, riyadır doğrusu. Ya savab olmuş veya olmuş hata. Sevdim seni. Bir gubarım hasreti hattında hak olsam yine. Sıhhatim ruh ile bindendir, helak olsam yine. Tığ-i gamzenden kesilmem, çak çak olsam yine. Hasılı beyhude cevretme bana. Sevdim seni. Galibi divaneyim, Ferhat-ı Mecnun'a sala. Yüz çevirmem, olsa dünya bir yana, ben bir yana. Şem'ine pervaneyim, pervane lazımdır bana. Anlasın bigane, bilsin aşina. Sevdim seni. Sevdim. Çok sevdim. Beni mi şiirimi? Sizi hünkârım. Şiirden de çok, herkesten de çok. Sultanım. İşte santim santim sömüreceğimiz Osmanlı petrol hatları. Sonunda istediğimizi aldık Abdülhamit'ten. Gel. Getirdin mi?
bütün ayrıntılar içinde. Abdülhamit, Wilhelm'i büyük oyuna getirmiş. Ne yapmış? Abdülhamit, petrol için şart koşmuş. Verdiği sürede demir yolunu bitirmezlerse petrol imtiyazı ortadan kalkacak. Bu kadar kısa sürede bitirmeleri imkansız. İngiliz şirketleri daha tecrübeli. Bütün imkanlarımızı kullanırsak Abdülhamid'in verdiği sürede bu işi bitiririz. Artık petrol bizimdir. Karaso, dostumuz bizden yana şüpheye düşmüş. Neden böyle düşünüyorsunuz? Beni ziyarete geldi. Kendi söyledi. Ona şüphelerinde haksız olduğunu anlatmalısın. Karaso gibi iyi bir dostumuzu kaybetmek istemeyiz. Dostluğumuzla ilgili şüphe ettiğini sanmıyorum. Rusya'dan gelen Yahudilerin hali onu biraz etkiledi. Ümitsizliğe düşmüş olabilir. Toparlayacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Manzarası çok güzelmiş konağın, değil mi abla? Bahçesi de bayağı büyük. Yaz akşamları yürüyüş yapmak için elverişli. Nefret ediyorum buradan. Artık burada yaşayacaksın abla. Bence sevmeye çalışsan. Burada yaşamayacağım Fehime. Bidar Sultan beni saraydan gönderip Kemalettin'den uzak tutmaya çalışıyor, lakin başarılı olamayacak. Abla ne olur vazgeç artık bu sevdadan. Başına büyük bir felaket gelmesinden korkuyorum. Hem dün az kalsın yakalanıyorduk. Firuze insafa geldi de vermedi adını. Bir misafiriniz var. Kimmiş? Hoş geldin. Hoş buldum. Sen çıkabilirsin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Otursana. Dün ablamın adını vermediğin için minnettarız sana. Lakin neden yaptın böyle bir iyiliği? Çünkü düşmanlarımız aynı. Ben de Naime Sultan'ın, Bidar Sultan'ın o sarayda hüküm sürmesini, hayatlarımız üzerinde tahakküm kurmasını istemiyorum. Sultanım. Buyurun Kemalettin Paşa. Beni görmek istemişsiniz. Naime ile mi alakalı? Aslında değil. Ben bunca yaşanan hadiseden sonra hala bana itimat ettiğiniz için size teşekkür etmeye geldim. Kızım sizi seviyor paşa. Ve sadakatinizden de emin. Siz de emin olun. Sultanım, siz de. Ben buraya çokça zamandır vicdanımı rahatsız eden ve uykularımı kaçıran başka bir hadiseyi paylaşmak için geldim. Size söylediğim ve hala yarasını taşıdığım başka bir yalan var. Sultanım, ben size dürüstlük yemini ettim. Dolayısıyla söylemeden duramayacağım artık. Demek başka bir yalan daha. Neymiş bu yalan? Neyle alakalı? Lütfüyle. Saraydan kovulan askerim, hatırlarsınız. Yarın sabah bu kağıt Kemalettin Paşa'nın elinde olacak. Şu Firuze'yi öldürmeye kalkan asker. Senin yalanların yüzünden vazifemi, itibarımı, her şeyimi kaybettim. Ailesini tetkik edip bize yalan haber getiren. Sultanım, aslına bakarsanız Lütfü doğru istihbaratı getirdi.
Lakin size yalan söyleyen bendim. Aldığım istihbarat doğrultusunda Firuze'nin gerçekte kim olduğunu size söylersem Hatice'yi çok zor durumda bırakacaktı. Ve o da sizi? O da beni tehdit etti. Elimde Hatice Sultan'ın size yazdığı bir aşk mektubu var. Bidar Sultan bunu öğrendiğinde Hatice Sultan'a ne olur sizce? Aslına bakarsanız Lütfü doğru istihbaratı getirdi. Lütfü dürüst ve şerefli bir askerimdir. Bakın paşa, Firuze bu askerin kendisini ahlaksızca rahatsız ettiğini ve öldürmeye çalıştığını söylemişti. Sizce askeriniz bunları yapmış olabilir mi? Hiç sanmıyorum sultanım. Bana kalırsa Lütfü iftiraya uğradı ve bu yüzden de saraydan kaçtı. Demek Firuze kim olduğunu söylemesin diye korkunç bir iftira attı Lütfiye. Bana o askeri getir paşa. Ne yap ne et. Bul getir o askeri. Emredersiniz sultanım. Müsaadenizle. Parvus'a mı gittin? Evet. Neden bana söylemedin? Çünkü sen hala Parvus'a inanıyorsun. Ben de gidip kendi gözlerimle gerçekten inanılacak bir durumu var mı diye görmek istedim. Ne gördün? Dostum bunu duymak istediğinden emin değilim ama koca bir hiç. Parvus'la dostluğunu bozacak zaman değil. O burada değilken daha çok şey yapabiliyorduk. Şimdi oturmuş ondan emir bekliyoruz. Ve yaptığı her şey de boşa çıkıyor. Parvus olmasaydı yaptıklarımızın hiçbirini yapamazdık. O halde bekleyelim ve görelim. Ben gerekeni söyledim. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, El Muzaffer daima. Geleceğinizin haberini alınca çok sevindim. Her şeye rağmen dostluk ihtimali var demek. Kötü niyetli olmadığınız sürece dostluğumuz kalıcı olacaktır. Hem sizi hem bizi İngilizlerin mahkumiyetinden kurtaracak bir malumat. Afrika'nın güneyi, Borler. İngiliz sömürgesi. İngilizlere karşı ayaklanmak için sizden yardım istemişler. Lakin siyasetiniz buna müsaade etmemiş. Eğer şimdi Borler'e bir telgraf çekerseniz, Kaiser Wilhelm'in onların yanında olduğunu söylerseniz, İngilizler tarihlerindeki en maliyetli harbe gireceklerdir. Ve böylece bizden gelecek paraya muhtaç olacaklar. Siz nasıl donanma meselesini aramızdaki anlaşmaya tercih ettiyseniz, İngilizler de Afrika'dan gelecek altınlar sebebiyle bizim petrolümüzden vazgeçip sizinle donanma anlaşması yapacaklardır. Siz tahsilinizi nerede yaptınız? Sarayda, hususi hocalardan. Yok. Hayır. Siz Jules Caesar'dan, Büyük İskender'den, Atilla'dan ders almış olmalısınız. Sizi Yunan filozofları yetiştirmiş olmalı siyaset üzerine. Ders aldığımız doğrudur. Lakin biz dersimizi
Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Kanuni Sultan Süleyman Han'dan aldık. Bu gerçek bir icat. Hem bizim meselemizi hem kendi meselenizi çözüyorsunuz. Üstelik tek bir telgrafla. Kaiser Wilhelm, o telgrafı çekmeniz gerek. Merak etmeyin. Dediğinizi yapacağım. Böyle bir dehanın karşısında yapacak hiçbir şeyim yok. Siz petrolü hiçbir şartta İngilizlere teslim etmeyeceksiniz. Harp meydanından kaçmayan er geç kazanır. İngiliz kabinesi çalkalanıyor. Başbakan Robert Gascoigne, İngiliz şirketleriyle yapılan bütün anlaşmaların geçerli olduğunu Lordlar Kamerası'na duyurdu. Kraliçe. Kraliçe, kameradan çıkan kararı tasdik etti. Ya Almanlarla yapılan anlaşma? Britanya'nın mali açıdan en büyük anlaşması olduğu için en önce o onaylanmış. Britanya'nın hiç olmadığı kadar para ihtiyacı var. Neden? Boerler isyan etti. Savaş başlattılar. Afrika'daki en büyük altın madenleri o bölgede. Büyük ve çetin bir harp olacak. Abdülhamid'e karşı büyük bir zafer kazanacaktık. Nasıl böyle bir hamle yapar? Bu Abdülhamit'in hamlesi olamaz. Beklenen bir isyandı. Hükümet hazırlıklarını yapıyordu. Ama beklenenden önce oldu. Abdülhamid, Boerlerin ilk isyanından beri bunu takip ediyordur. Bu isyanın fitilini Abdülhamid ateşledi. Eğer bunu yapabilecek kadar gücü olsaydı çoktan yapardı. Abdülhamid'i tanımamışsınız. Vakti gelmeden hiçbir hamle yapmaz. Derhal bana William'le bir görüşme ayarla. Sizi kabul etmez. Suikast yaptığınızı biliyor. Kabul edecek. Abdülhamid'le imzaladığı antlaşmada oyuna getirildiğini söyle. Mahmut Paşa'ya verdiği rüşvetin işe yaramadığını bilsin. Ona devletinin menfaatine gerçek bir teklif sunacağım. Eğer siyasetinde kazanmak istiyorsa benimle görüşmek zorunda. Evveli, ahiri, zahiri, batiniyi selamlarım. El evvelü Allah, el ahirü Allah. Sahibi selamlarım. Sahibi hakiki selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. Kimdir dost? Dost, ol kişidir ki öldürülmesi ihtimali olan gecede Peygamber-i Ekber'in yatağında yatar. Ona Şahı Velayet denir. Hazreti Ali'dir. Dost, ol kişidir ki yâr-ı gardır. Mağarada Peygamber-i Ekber ile kucağında mübarek bir emanet vardır. Bütün delikleri elbisesinden muhtelif parçalarla tıkar. Son deliğe tabanını dayamıştır. Oradan Ebu Bekri yılan sokar. Dost, son deliğe tabanını, taban gibi görünen gönlünü uzatandır. Gönlüyle orayı tıkayandır. O halde kime dost dediğimize dikkat ederiz. Allah'a dost olmayan dostumuz olur mu? Bugün menfaati için dost görünür, yarın ihanet eder. Başınızda bir sultan vardır. Elhamdülillah. Biz o sultanı her daim uyanık biliriz. Uykuya düşman, uyanıklığa
dost biliriz. O sultan ki makamına dost değildir. Paraya dost değildir. Mazlumun dostudur. O halde o sultandan beklenen Allah'ı tanımayana dost olmamasıdır. Ben onun dostuyum. Eğer Allah'ı tanımayana dost ise bana dost değildir. Nefesler payende ola. Demler, safalar müjdat ola. Kulubu aşikan küşade ola. Nereden bildiniz? Neyi? Burada olduğumu, sizi dinlediğimi. Dostluk üzerine konuştunuz, nasihat ettiniz. Ben bir şey söylemedim sultanım. Her şey söylenmiştir. Kur'an-ı Mecid'de söylenmiştir. Kelam-ı Kadim'de söylenmiştir. Peygamber-i Ekber hadis-i şeriflerde söylemişlerdir. Ben bir şey söylemedim. Benim gönlüm Wilhelm'e dost değildir. Siyasetim dosttur. Nereden çıktı şimdi bu? Wilhelm'i ağırlıyoruz. Anlaşmalar yaptık. Her yerde bizim ve onun dost olduğu yazıyor. Görmediniz mi? Yalana alışkın değilimdir. Gazete okumam. İkazlarınız nefsime ağır geldi. Ben kendimi ikaz ettim. Benim sözümün muhatabı kendi nefsimdir hünkârım. Wilhelm'e güvenme dersiniz. Onunla dost olma dersiniz. Dost olma, düşman da olma. Bil ki gün gelir, devir döner. Dostum dediğim sana kılıç çeker. Neden geldiniz? Majesteleri, sizinle görüşmek isteyen biri var. Kim? Alexander İsrail Parvus. Beni öldürmeye teşebbüs eden adama aracılık etme cesaretini nereden buluyorsun? Majesteleri, sizi öldürmeye kalkacak kadar güçlü birine hayır diyemezdim. Beni öldürmeye cesaret edip de benimle görüşmek isteyen birisinin elinde affıma mazhar olacak bir şey olmalı. Majesteleri çok zekisiniz. Onda sizin için mühim olan bir bilgi var. Ona biz karar veririz. Canını bağışlamak için söz vermiyorum. Ama görüşme talebini kabul ediyorum. Eğer arzu ederseniz görüşmeyi Eminönü'ndeki Bizans surlarında gerçekleştirebilirsiniz. Uygundur. Dostumuz Abdülhamit'e haber gönder. Parvus'u almak için adam göndersin. Gel. Paşam, Ne durumdasınız? Bulabildiniz mi Lütfü'yü? bir tanıdığından haber aldık. Memleketine gitmiş. Alıp getirmeye gittiler. Hala. Hünkârım, Buyurun Sefir Efendi. beni Kaiser Wilhelm gönderdi. Telaşınızın sebebi nedir? Parvus. Wilhelm'le görüşecek. Dostunun bir işareti olarak Parvus'u size hediye etmek isterler. Nerede görüşecekler? Eminönü'ndeki Bizans surlarında.
şey mi oldu? Dolabın kapağına kağıt sıkışmış. Ben bu evrakları hep düzenleyerek koyuyorum ama... Belki sen kapağı kapatırken kayıp düştü, fark etmedin. Öyle oldu herhalde. Çünkü anahtar bende. Başka kimse açamaz. Ya bana müjde vereceksiniz, yahut dost diye yanımızda tuttuğumuzun düşman saflarına girdiğini söyleyeceksiniz. Ne hususta hünkârım? Wilhelm haber gönderdi. Parvus'la görüşecekmiş. Parvus'u yakalamamız için elimize bir imkan geçti. Lakin bu bizim için imkan mı olacak? Wilhelm için inkar mı olacak? Belli değil. Nerede görüşecekler? Eminönü'nde. Bizans'tan kalma Sur'da. Parvus görüşmeye İngiliz sefaretinden çıkıp gelecektir. Eğer yakalayabilirseniz orada, yakalayamazsanız Wilhelm'le görüşmesi sırasında onu yakalayın. Tabii Wilhelm ihanet etmemişse. Wilhelm size bu malumatı verdiyse neden ihanet etsin ki hünkârım? Parvus Wilhelm'le görüşüyorsa onu kandırabilir. Siz Parvus'u gördüğünüz yerde vurun. Görebildin mi Söğütlü? Neyi? Yok bir şey. Anlaşıldı, göremedin. Arabalar hareket ediyor. Acaba binen oldu mu? Ben de onu diyorum zaten. Biz iki arabayı da takip edelim. Parvus'un nereye gideceğini biliyoruz. Biz mekana gidelim. Ya mekan değiştirmişlerse? İn aşağı. Boş. Boş. Siz ne yapıyorsunuz burada? Düşman arıyoruz. Sefaret arabasında mı? Sefaret arabasından daha iyi bir yer mi var ki düşmanı saklamak için? Sizi şikayet edeceğim. Tabii edersin. Hadi Söğütlü. Başka kapıdan çoktan kaçmış olmalı.